Merhaba, tip kesit tanımlama işlemini göstereceğim. Öncelikle tip kesit formumuzu açıyoruz. Tunnel Template Create'i seçiyoruz. Polyline'ımızı seçiyoruz. Center'ı gösteriyoruz. İster buraya manuel ya da teksten okutup kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi Properties'inde burada görünüyor. Aynı şekilde diğerlerinde gözükmüyor. Tüm tip kesitlerimiz için aynı adımları devam ettirelim. Bunu da kaydet diyorum. Bu şekilde tüm kesitlerimi tanımlıyorum. Şimdi de kilometre tanımlarını yapıyorum. Başlangıç kilometrem 3860, bitiş 3920. Tip kesitimi seçiyorum. Tabloma ekliyorum. Aynı şekilde diğerinin sonu bunun direkt başlangıcı oldu. Oraya değiştirmemize gerek kalmadı. 3980 yapıyorum. Buraya da T3 diyorum. Tabloma bu şekilde 4100 bu da bir diğer olsun. Tabloma ekliyorum. 4220 tabloma ekliyorum ve bir tane de sona kadar 4320 bu da diğer tip kesitimiz olsun. Tablo ekliyorum. Burada yapılması en önemli şey kaydetmek. Bunun çizimimize kaydetmiş olduk. Buralara açıklamalar da yazabiliriz. Bunlar da kayıt altına alınacak. Yine buradan da kaydedebiliriz. Burada yanlış bir veri olduğunu düşünüyorsanız Change Row diyorsunuz. Buradan yeni tip kesitini seçip OK dediğiniz zaman yine geldi. Kaydetmeniz lazım. Yine kaydettik. Aynı kilometre listesini başka çizimlerde kullanmak için Save as Project diyeceksiniz. İlgili tünel X olsun, işte sol sağ artık neyse, sol İstanbul olsun diye bir isim vermiş oldum. Kaydet diyorum. Tekrar yükleme için de Open Project başka bir çizimde aynı şekilde bu listeyi kullanabilirsiniz. Tek bir sefer tanımlamak ve tüm her yerde kullanabilirsiniz. Kaydet demeyi unutmayın. Bunu kaydettikten sonra çiziminizi de kaydetmeniz gerekmektedir. Çizimler de kaydedilecek. Tanımlama işlemlerinden sonra gerekli ön ayarların yapılmasını anlatacağım. İlgili güzergah seçilir. İlgili doğru profil seçilir. Daha sonra nokta grubu seçilir. Deverimiz varsa sağ ya da sol olarak belirtilir. Yoksa no super elevation şeklinde bırakılır. Noktaların kilometresine kaydırılması ile ilgili kısmı tanıtayım. Bu kısımda noktalarımız çok düzensiz ise ilgili kilometrelerine, en yakın kilometresine kaydırma ile alakalı point editing kısmını kullanabilirsiniz. Station interval, yani kaç metrede bir kesit olduğunu yazıyoruz. Başlangıç kilometresini ya manuel ya da buradaki 3 noktadan seçiyoruz. Align point dediğimiz zaman hepsi kendi kilometresine gelecek. Buradaki düzensizliği görün önce, sonra
align point dediğim zaman gördüğünüz gibi bütün noktalar sadece kilometrede doğru yerine çekildi. Offset'i ve level'ları korundu. Daha sonra tünel 3D polyline ya da sample line çizimi yapılabilir. Tünel 3D polyline'ını tüm düzenleme işlemleri bittikten sonra yapmanızı tavsiye ederim. Sample line çizimini gösteriyorum. Doğru kilometre aralığı girildikten sonra sample line çiz dediğimiz zaman sample line'larımız bu şekilde çizilmiş olacak. Bir sonraki aşamada sample line'larımız çizildikten sonra kesitlerimizin ekrana çizilmesi. Draw Sections seçili. Run butonu tıklandıktan sonra ekranda ilk kesitin gelmesini istediğimiz yeri tıklıyoruz. Kesitlerimiz çizildi. Şimdi ilgili verilerin düzenlenmesini göstereyim. Settings kısmına geliyorum. Eğer programı İngilizce ya da başka dilde yapmak isterseniz tarih yerine date yazabilirsiniz. Günün tarihini yazıyoruz. Projemiz ile ilgili detayları şeklinde bilgilerimizi dolduruyoruz. Bilgiler doldurulduktan sonra kesitler arasındaki yatay mesafe, kesitler arasındaki düşey mesafe, yan yana kaç kesit olacağı, gridlerimizin hangi mesafede ekleneceği ve yazı boyutlarımız burada bulunmakta. En alt kısımda imza bölümünün olup olmayacağını veyahut da yüksekliğini seçebiliriz. Buradan proje bilgilerimizi yazıp yazı boyutlarını ayarlayıp işveren bilgilerini yazıp bold yazı boyutlarını büyütüp altında çizgi varsa çizgilerini ayarlayıp kaydediyoruz. Kaydettikten sonra tüm kesitleri silip tekrar çizdiriyorum. Gördüğünüz gibi değişiklikler yeni çizilen kesitte uygulandı. Buradaki bilgileri kendi projenize göre dolduracaksınız. Settings'te Layer Settings kısmını açıyorum. Burada açık kapalı olan layer'larımızı görüyoruz. Ben gridlerin yatay ve düşey olanlarını kapatmıştım. Açabilir. İlgili layer'ların rengini değiştirebiliriz. Bu program için gerekli olan tüm layer'lar bu listede mevcut. Kapatıyoruz. Artık bu ayarlar ilgili bu kullandığınız bilgisayarda her çizimde uygulanacak. Bir de Name Block Show butonunu kaldırdığımız zaman blok gözükmeyecek. Merhaba. Enkesit düzenleme ve yanlış verilerin düzenlenmesiyle ilgili bir video çekiyorum. Burada fark ettiğim üzerine yanlış tip kesitleri kullanmışım. Kesit bölümünü açıyorum ve buranın farklı bir tip kesitte çizilmesi gerektiğini görüyorum ve onları değiştiriyorum. Bunlar C2T1 olarak hepsini düzenliyorum. Change row diyorum. Düzenliyorum. Sonra bunu kaydediyorum.
bu bölümü kapatıyorum. En kesitlerimi silip tekrardan çizdiriyorum. Gördüğünüz gibi artık doğru kesitlerde. Burada dataları, bu kısmı ben sildim. Düzenleme modülünü gösterebilmek için. Kazı kesitimizin üzerinde her noktada bir AutoCAD noktası bulunmakta. Bu AutoCAD noktalarını iki sembol arasında geçiş yaptım. Düzenlemeyi kolaylaştırmak için. Bu bölümde nokta ekleyebilir, noktaları kaydedebilir ya da noktaları silebiliriz. Önce kaydırmayla başlayayım. Bu noktayı dışarı alıyorum. Tekrar yani her keside uygulanabilir. Bunlar planda Jogo point'ler de düzenleniyor. Offsetleri ve kodları yeni yerine getiriliyor. Daha sonra burada çoklu noktanın eksik olduğunu görüyorum. Tıkladığım yerlere yeni noktalar ekliyorum. Örneğin bu noktamızı da silelim. Tekrar ekleyelim. Bu noktalarımızı kaydıralım. Yine burada bir kesidimize daha noktaları ekleyelim. Her düzenleme işleminde fazla kazı, az kazı, mevcut kazılar güncellenmekte. Buradan eksik kazı kısmı 0.16'ymış. 120.39'muş. Move point diyorum. O zaman bu kısımlar düzenleniyor. Bunları da yerine alayım. Gördüğünüz gibi eksik kazı 0'a düştü. Burada daha net gözükecek. 77 eksik kazımız var. Nokta ekle diyorum. Gördüğünüz gibi her tıklamada dinamik bir şekilde eksik kazımız 0 ve mevcut kazımız bu şekilde güncellenmiş olmakta. Tip kesitlerden alım noktası oluşturmayı göstermek istiyorum. Örneğin 3+920 ile 3+960 arasındaki verilerimiz kaybolduğunu varsayalım. Create point from section'dan tanımladığımız tip kesitlerle başlangıcı 3+920 ile 3+960 arasına doğru güzergah ve doğru profille istediğimiz kayıtlık oranlarıyla bunları 0-0 yaparsanız direkt kilometresine gelecek. -2 ile 20 santim arasında. -2 içte kalacak. 20 santim dışta kalacak şekilde noktalarımızı rastgele üretecek. Ürettiriyorum. Gördüğünüz gibi mevcut tanımladığımız tip kesitlerden alımları üretti ve bundan tekrar kesit çizdirdiğim zaman gördüğünüz gibi 2 santim ile 20 santim var. -2 ile 20 santim arasında bize alımları oluşturmuş oldu.
kaybolan alımları bu şekilde doğrultabilirsiniz. Point Style'a tıkladığımız zaman dot ve bu şekilde çember içindeki artıya çeviriyor. Düzenlemeyi ve snapleri kolaylaştırmak için bunu yaptım. Bu da böyle bir komut. Bu videoda kübajlara Excel aktarma ve çıktı, her birine tek tek PDF olarak çıktı alma ile ilgili bir video olacak. Öncelikle Export Volume to Excel'e seçiyorum. Draw Section'ı kaldırıyorum ve Run butonunu tıklıyorum. İlk kayıt yerine soracak. Masa üstüne kaydetmek istiyorum. İşte detaylı açıklamaları yazabilirsiniz. Sonra kaydet diyorum. Kaydımız tamamlanmış durumda. Burada gördüğünüz gibi profil kodu, aksın X, Y'si, teorik kazı, mevcut kazı, fazla kazı, eksik kazı ve bunların hacimleri ve en sona da toplam değerlerini yazılmakta. Kümülatif toplam değerleri burada yazılmakta. Excel aktarma bu şekilde. Çıktı alma işlemi ise print butonuna tıklıyorum. Kağıdımızın boyutunu seçiyorum. Şu eğer yavaş ise'yi tıklamanızı tavsiye ederim. Direkt belli bir ayarı değiştiriyor. Daha sonra kayıt yerine masa üstünde yeni bir klasör açıyorum. Ya da biz klasörü seçeceğiz. Klasörümü seçiyorum. Kağıt boyunu A3, A4, A0 seçtikten sonra yazdır diyorum. Yazdırmak istediğim kesitleri seçiyorum. Bunların hepsini tek tek export alacak. Kayıt işlemi bittikten sonra klasörümün içinde her biri kilometresiyle kayıt altına alınmakta. PDF'imiz bu şekilde gözükmekte.